Fare ile Tilki masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanların birinde küçük bir fare varmış. Bu küçük fare güzel bir ormanda bir ağacın kovuğunda yaşıyormuş. Kendisine komşu farelerle beraber de mutluymuş. Küçük fare bitki tohumları yer ve mantarı da çok severmiş. Ormanda her şey yolundaymış ama bir tehlike varmış. Bu tehlike de kurnaz tilkiymiş. Tilki ormanda ava çıktığında arada küçük farenin de yaşadığı yere uğrarmış. Günlerden bir gün bu tilki yine ava çıkmış. Küçük farenin yuvasına da uğrayan tilki fareyi neredeyse yakalıyormuş. Küçük fare korkudan bayılacak olmuş. Fare çok korkmuş ama yine de kısık sesle de olsa tilkiye şöyle demiş. Tilki kardeş, sen hiç trüf mantarı yedin mi? Trüf mantarının tadı çok lezizdir. Şimdi tam mevsimi biliyor musun? Ağaçların altındaki çalılıkların dibinde çok fazla var. Eğer beni yemezsen seni oraya götürürüm. Bol bol yer, karnını doyurursun. Tilki bir an durup düşünmüş ve sonra fareye şöyle demiş. O söylediğini ilk defa duyuyorum. Bana yalan söylemiyorsundur umarım. Tilkinin böyle söylemesi fareye biraz cesaret vermiş ve fare, söylediklerim doğru. Az ilerideki ağaçların altındaki çalılıkların arasında var. Hemen gidersek sana trüf mantarı yediririm demiş. Tilki bunun üzerine tamam hadi gidelim o zaman. Ama memnun kalmazsam bu işin sonu kötü olur demiş. Tilkinin konuşmasından sonra fare önde, tilki arkada yürümeye başlamışlar. Çok fazla yürümeden farenin bahsettiği yere gelmişler. Küçük fare hemen ağaçların altındaki küçük çalıların arasına girip bahsettiği mantarı getirmiş. Mantarı tilkiye verip onun yemesini beklemiş. Tilki mantarı yiyene kadar küçük farenin yalan söylediğini düşünüyormuş. Ama mantarı yedikten sonra tüm düşüncesi değişmiş. Tilki, fare kardeş, bahsettiğin gibi bu mantar çok lezzetliymiş. Biraz daha getir de karnımı doyurayım demiş. Küçük fare tilkinin mantarı beğenmesinin sevinciyle çalıların arasından birkaç mantar daha getirmiş. Tilki de farenin getirdiği mantarları afiyetle yemiş. Böylece tilki karnını bir güzel doyurmuş. Sonra da fareye bu mantar dediğin şeyi ilk defa yiyorum. Her bulduğumuz mantarı yiyebilir miyiz? Diye sormuş. Küçük fare de hayır hayır her mantar yenmez. Çoğu mantar zehirlidir. Yediğimizde bize zarar verebilir diye cevap vermiş. Tilki de o zaman bundan sonra canım mantar çektiğinde seni bulmam gerekiyor demiş. Küçük fare de büyük bir sevinçle her zaman sana yenilebilir leziz mantarlar bulurum. Sen yeter ki iste demiş. Küçük fare ve tilki o gün akşama kadar birlikte vakit geçirmişler. Tilki ile böyle güzel zaman geçirmek küçük farenin çok hoşuna gitmiş. Akşama doğru hava kararmaya başladığında tilki ve fare birbirinden ayrılıp yuvalarına dönmeye karar vermişler. Ve küçük fare tilkiden ayrılırken ona
Tilki kardeş, seninle vakit geçirmek çok güzeldi. Seninle iyi bir arkadaş olduk. Seninle hep görüşmek isterim, demiş. Tilki küçük farenin bu isteğini sevinçle karşılamış ve kabul etmiş. Küçük fare ve tilki o günden sonra sık sık bir araya gelmişler. Birlikte güzel vakit geçirmişler. Arada o tatlı mantarlardan da yemişler. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Gördüğünüz gibi bir türüf mantarı fare ve tilkiyi dost yaptı. Sizler de mantarı da arkadaşı da iyi seçin. Kendinize zarar vereceklerden uzak durun. Masalımız da burada bitti. Fare ile tilki, ateş böceği. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda dost olmuş fare ile tilki her gün bir araya gelirlermiş. Fare ile tilkinin dostluğunun başlaması mantar yemekti. Bu nedenle fare ile tilki bir araya geldiklerinde çok sık mantar yerlermiş. Bu mantarları fare çalıların arasından zehirsiz olanlardan seçermiş. Yine günlerden bir gün fare çalıların arasında mantar ararken bir ışıltı görmüş. Önce bu ışıltıya bir anlam verememiş. Sonra da bir telaşla çalıların arasından çıkıp tilkinin yanına koşmuş. Tilki fareyi o halde görünce sormuş. "Hayırdır, bir sorun mu var?" demiş. Fare de biraz korku, biraz da telaşla şey oldu. Çalıların arasında küçük bir ateş kıvılcımı gördüm. Yangın çıkacak galiba, demiş. Tilki farenin söylediklerinin üzerine ne yapacağını bilememiş. "Ateş mi gördün?" diyebilmiş sadece. Fare telaşla bir sağa bir sola gidip gelirken az ilerideki ağacın kovuğundaki baykuş onlara şöyle seslenmiş. "Çalıların arasında gördüğün ateşin kanatları da var mıydı?" Fare de tilki de baykuşun bu söylediğine şaşırmışlar ve şaşkınlıkla sormuşlar. "Kanat mı? Ne kanadı?" Baykuş, evet kanat dedim. Fare kardeş, tekrar gidip bakarsan ne dediğimi anlarsın, demiş. Fare baykuşun bu söz üzerine çekinerek de olsa çalıların arasına tekrar girmiş. Az önce gördüğü küçük kıvılcımı tekrar bulmuş. Onu bulunca da gözlerine inanamamış. Gerçekten de kanatları varmış bu küçük kıvılcımın. Fare çalıların arasından çıkıp tilki ve baykuşa seslenmiş. Gerçekten de kanatları varmış. Baykuş, "Bu nasıl bir canlıdır ki?" demiş. Baykuş, ateş böceğinin bir tür kanatlı bir böcek olduğunu, vücudundaki özel yapılar sayesinde de ışık saçtığını söylemiş. Yılın belli dönemlerinde de ateş böceklerinin akşam karanlığında sürüler halinde gezdiğini de belirtmiş. Baykuş iki iyi dost olan fare ve tilkiye ateş böcekleri ile ilgili birçok bilgi vermiş. Ormanın uzak kısmında bir iki gün sonra ateş böceklerinin bir araya gelip güzel görüntüler oluşturacağını söylediği için de fare ve tilki çok meraklanmışlar ve ormanın uzak tarafına o gün gitmeye karar vermişler. Fare ile tilki o gün yuvalarına gitmek için ayrılırlarken birbirlerine "Aman unutmayalım, 2 gün sonra ateş böceklerini izlemeye gideceğiz," demişler. Masal bu ya, 2 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Fare ile tilki sabah erkenden buluşup ormanı güzelce dolaşmışlar, bol bol eğlenmişler. Akşama doğru da
baykuşun bahsettiği yere gitmişler. Oraya vardıklarında birçok ateş böceğinin uçuştuğunu görmüşler. Ateş böceklerinin ışıl ışıl görüntüsü çok hoşlarına gitmiş. Doyasıya izlemişler onları. Fare tilkiye, "Dostum tilki, bu baykuş ne güzel şeyler biliyor böyle. Buradan sonra arada yanına gidelim de bize güzel şeyler öğretsin," demiş. Tilki de arkadaşı farenin sözüne katıldığını belirtip, "Evet evet, çok iyi olur. Biraz bilgileniriz," demiş. O akşam çok eğlenmişler ve çok geç olmadan da yuvalarına dönmüşler. Ormanda bilgili baykuş olarak tanınan baykuşu sonraki günlerde ziyaret etmeyi de unutmamışlar. Onun hoş sohbetinden ve derin bilgisinden yararlanmışlar. Sizler de size yeni şeyler öğretecek kitaplar okumayı ve zihninizi açacak masallar dinlemeyi ihmal etmeyin. Masalımız burada bitti. Tilki ile fare, kelebekler. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Masalıma başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Çok eski zamanlarda güzel mi güzel bir ormanda bir tilki ve fare arkadaş olmuşlar. Tilki ile farenin tanışıp kaynaşmalarına sebep olan ağaç altında yetişen bir mantarmış. Trüf mantarı yiyerek dostluklarına başlayan bu ikili bir gün Bilge Baykuş'la da tanışmışlar. Baykuş'un yanına gidip onun engin bilgilerinden yararlanmaya başlamışlar. Yine günlerden bir gün tilki ile fare Bilge Baykuş'u ziyarete gitmişler. Baykuş'la hoşbeş ettikten sonra Baykuş'u dinlemeye başlamışlar. Baykuş onlara uzun uzun konuşmuş. Onlar da baykuşu büyük bir dikkatle dinlemişler. Tilki ile fareyi ormanın diğer tarafında bol çiçeklerin olduğu bir yere götürmüş baykuş. Tilki de fare de çiçekler arasındaki kelebeklere hayran kalmışlar. Baykuşun onları ormanın bu tarafına getirme sebebi tamamen kelebeklermiş. Tilki ile fareye kelebekleri anlatacakmış. Fare ve tilki gördükleri kelebeklere hayran olmuşlar. Fare baykuşa sormuş. Bu kelebeklerin güzel görünmesinden başka ne gibi hünerleri var? Anlat bakalım Bilge Baykuş demiş. Baykuş da başlamış anlatmaya. Kelebekler bu gördüğünüz çiçeklerden karınlarını doyururlar. Karınlarını doyururken de çiçeklerin polenlerini birinden diğerine taşırlar. Böylece çiçekler arasında tozlaşma dediğimiz olay meydana gelir. Çiçeklerin tohumlarının oluşması, hatta yediğimiz birçok meyvenin oluşması için tozlaşma şart demiş ve hemen arkasından eklemiş. Bu arada bütün kelebeklerin ömrü de sadece bir gün değildir. Bazı kelebekler aylar aylar boyu yaşar. Bilge Baykuş anlatırken tilki ile fare kelebeklerin arasında gezmişler. Anlattıkları için de ona teşekkür edip yuvasına hediye olarak mantar götürmüşler. Bizim ikili Bilge Baykuş'un yanından dönerken de tilki fareye şöyle seslenmiş. Bugün bir macera, heyecan yaşamadık ama yeni şeyler öğrendik. Artık kelebeklerle ilgili daha çok şey biliyoruz demiş. Fare de tilkiye katılmış.
ona şöyle cevap vermiş: her masalda bir macera olmasına gerek yok. Yeter ki bize bir şeyler versin bu masal. Önemli olan bence de bu, demiş. Tilki ile fare öğrenmişler yeni yeni şeyler. Ormanda geze dolaşa akşam olmuş. Evli evine, köylü köyüne doğru yola koyulmuş. Masalımız da burada son bulmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kelebeklere, biri de masalı anlatana.